Milliyet inşa süreci, egemenlik, milli kimlik son derece önemli. Ancak Rusya o zaman şöyle bir cevap verdi. Bu bir iç meseledir, biz karışmayacağız. Bir ülkenin içerisinde, ülkenin ortasında başka bir ülkeye ait bir bölge, bir toprak parçasının olduğu Merkezi Asya ülkelerinden bahsediyoruz Kırgızistan'da. 2010'da belki ikinci önemli devrim, ikinci önemli halk ayaklanmasında. Yine Kırgızlarla Özbekler arasında ciddi sorunlar çıktı, kanlı çatışmalar oldu. Bir saniye, ben bir şeye bakacağım. Bir saniye. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hocam bugün sizinle önceki Kırgızistan programımıza bir ek olarak biraz daha derin olarak konuya bakmak için bir araya geldik. Hocam Kırgızistan ve Tacikistan neden çatışma içine giriyor belirli aralıklarla? Çok güzel bir soru sordunuz Sinan Bey. Neden giriyorlar? Şöyle söyleyebiliriz. Aslında tarihleri bir, mirasları bir diye konuşabiliriz. Aynı bölgedeler. Uzun yıllar Sovyetler Birliği'nin içindeydiler. Neden şimdi bir çatışmadan bahsediyoruz? Sınırların çizilmesi aslında pek çok yerde olduğu gibi Merkezi Asya'da da en önemli sorunlardan biri. Sınırlar çizilmiş ama demografik yapı, ülkenin coğrafi koşulları bunlara bakılmamış. Şimdi de bunun ceremesi çekiliyor. Tacikistan'la Kırgızistan arasındaki çatışmalar 2021-2022'de çok şiddetli çatışmalar oldu. Şimdi ise iki devlet başkanı aslında bu çok önemli. Sağduyulu lider olması, ilişkilerin bir şekilde devam ettirilmeye çalışılması, çatışmaların engellenmeye çalışması önemli. Neden çatışıyorlar? Bunun birinci nedeni dediğim gibi sınırların çizilmiş olması. Tabii ki sınırı çiziyorsunuz ama bir insan faktörü var. İnsanların geçişi söz konusu, tarımsal faaliyetler, sulama, güvenlik, bütün bunların dikkat edilmesi gerekiyor ve her birinden bir sorun çıkabiliyor. Bu da Kırgızistan'la Tacikistan'ın 2021 ve 2022'de aslında silahlı çatışmaların da sınırda gerçekleşmesine neden oldu. Bu gelecekte bir sorunun devam etmesine neden olabilir. Daha büyüklerinin olmasını engellemek için aslında şu anda ikili ilişkiler, ikili anlaşmalar, kapalı kapılar ardında bazen de gizli yürütülen bir takım diyalogların olduğunu, müzakerelerin olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi 970 kilometre gibi bir sınırdan bahsediyoruz. Bunun 2/3'ünü çizmeyi başardılar. Yaptıkları anlaşmalarla işte 20 kilometre, 30 kilometre ikili anlaşmalarla çözülmeye çalışıyor. Bunu yaparken neye dikkat ediyorlar? Şimdi öyle farklı bir şey var ki bir ülkenin içerisinde, ülkenin ortasında başka bir ülkeye ait bir bölge, bir toprak parçasının olduğu Merkezi Asya ülkelerinden bahsediyoruz. Bu aslında pek insanın aklının alabileceği bir şey değil. Ekonomisi nasıl devam edecek? Ulaşım, tarım, sulama bütün bunlar için aslında müzakere etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi bölgenin liderlerinin sağduyulu olması, buna dikkat etmeleri, bu bölgeleri işin içinden çıkararak özellikle sınırlar açısından anlaşmalara gitmeye çalıştıklarını söyleyebilirim. Bu kolay mı oluyor? Tabii ki kolay değil. Neden kolay değil? Sovyet mirasından bahsettik. Sovyet mirası dedik ki sınırlar çizildi. Ancak o dönemde neydi? Ulaşım da bir Sovyetler Birliği olduğu için daha farklıydı. Enerjinin geçişi de daha farklı şekilde yapılıyordu ve kolaydı bütün bunlar. Ancak günümüzde bir egemenlik hakkı var ve artık herkesin belli gücünün nerede olduğunu, nerede bittiğini bilmesi gerekiyor. Ne diyorlar? Ülkeler belli anlaşmalara bakalım. Sınırlar ne zamana göre çizildi? İşte bir kısmı diyor ki 1920'lerde yapılan anlaşmaları ele alalım. Diğer ülkede diyor ki hayır 1955'te de bir sınır anlaşması yapıldı, bunu ele alalım. Yani herkes kendi çıkarının daha iyi ifade edildiği anlaşmayı, o coğrafi bölgelerin belirlenmesi anlaşmalarında hangisi daha uygunsa onu tercih ediyor. Ama şimdi şunu söyleyebilirim. Mesela Kazakistan bu konuda daha iyi davrandı, daha çabuk işlerini halletti bölge ülkeleriyle. Dış bölge, iç bölgelerinden vazgeçerek sınırlarda anlaşma yapmaya çalışıyorlar. Bunu söyleyebiliriz. Bu belki sadece Tacikistan'la değil ama diğer bölge ülkeleriyle de Kırgızistan'ın sınır anlaşmazlıkları ve bölgelerle ilgili anlaşmazlıkları söz konusu. İki bölgeden bahsetmeyi arzu ederim ben. Birincisi Sok diye bir bölge var. Bu Özbekistan'a ait, Kırgızistan içerisinde. Ama Tacikler yaşıyor. Şimdi bu gerçekten önemli, üzerinde çalışılması gereken bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Sok bizim belki geleceği ne olacak diye üzerinde durmamız gereken konulardan biri. Bir de
Vuruh diye bir yer var. O da Tacikistan'a ait. Büyük bir yer. Mesela orada yaşayan Taciklerin Tacikistan'la bağlantısı, ulaşımı önem taşıyor. Özellikle bu iç bölge, dış bölge meselesinde, sınır çatışmalarında bunun ekonomik boyutunu unutmamak gerekiyor. Yani sulama nasıl yapılacak, tarım nasıl yapılacak, ulaşım nasıl yapılacak, insanlar egemen devlete nasıl gidecekler ya da orada yaşayan Tacikler mesela ekonomik durumları nasıl olacak? Yani bu insanları bir yere koyuyorsunuz ama başka bir devletin içerisinde, başka bir devlete ait bir yer. Yani bunun sorunsuz olması mümkün değil. Sınır çatışmalarının ayrı olarak dediğim gibi dış bölgeler Merkezi Asya için günümüzde ve gelecekte sorun teşkil ediyor. Hocam bir bölgede çatışma ve krizler varsa diğer devletler de buna müdahil olmak istiyorlar. Sovyetlerden bahsetmiştik. Bu sefer aynı soruyu güncel olarak sormak istiyorum. Rusya'nın bölgedeki bu krize bakışı nedir? Şimdi Rusya bugünlerde tabii Ukrayna ile ilgileniyor. Bu krize nasıl bakıyor derken evet müdahil olarak üçüncü bir kişi olarak, üçüncü bir devlet olarak müzakere masasında değil. Ancak bütün bunların belki müsebbibi zaten geçmişteki sistem. Tabii ki hangi ülkenin yanında yer aldığı, hangi ülkeyle hangi birlikteliği yaptığı önem taşıyor. Askeri üslerden bahsedersek Kırgızistan'da ve Tacikistan'da askeri üsleri var. En güçlü aktör olarak yer alıyor. Ben şunu eklemek istiyorum. İşte Tacikistan, Kırgızistan arasında çatışmalar oldu ama sadece Tacikistan ve Kırgızistan arasındaki çatışmalardan bahsedemiyoruz. Yine bir bölge ülkesi olarak, güçlü bir bölge ülkesi olarak Özbekistan ve Kırgızistan arasındaki çatışmalardan da bahsetmemiz belki uygun olur. Mesela Özbekistan'ın 4 tane bölgesi var Kırgızistan içerisinde. Özbekistan'ın egemenliğinde ama Kırgızistan içerisinde yer alan 4 bölgesi var. Keza Tacikistan içinde 2 tane, Tacikistan için söylemek gerekirse 2 Tacik bölgesi Kırgızistan'da yer alıyor. Bütün bunlar aslında sorun. Yani sadece sınır çatışmaları değil ama iç bölge ve dış bölgelerin ülkelerin kaderinde ciddi etkileri olabileceğini söyleyebiliriz. Özbekistan ve Kırgızistan arasında 90'larda yaşanan ciddi sorunlar vardı. 2010 yılında özellikle bu 2005'te bir devrimden bahsediyoruz Kırgızistan'da. 2010'da belki ikinci önemli devrim, ikinci önemli halk ayaklanmasında yine Kırgızlarla Özbekler arasında ciddi sorunlar çıktı, kanlı çatışmalar oldu. Özbeklerin Özbekistan'a dönmelerine de neden olan bir süreçten bahsediyoruz. Hatta o dönemde, geçiş döneminde Roza Otunbayeva vardı ve Rusya'dan yardım istemişti. Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü çerçevesinde lütfen yardımcı olun, barış gücünü gönderin diye. Ancak Rusya o zaman şöyle bir cevap verdi. Bu bir iç meseledir, biz karışmayacağız. Yani Rusya'nın etkisini belki böyle değerlendirmek mümkün. Nerede, ne zaman karışacağını biliyor. Yani 2010'da bu çatışmalar olurken, ayaklanması olurken, Kırgız-Özbek gerginliği söz konusu olurken Rusya aslında geri çekildi. Buna karışmayacağım, bu bir iç çatışmadır dedi. Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütünü de bu işin içine sokmadı. Tabii o örgütte Rusya'nın liderliğinde olan bir örgütten bahsedebiliyoruz. Daha sonra Otunbayeva da bizim artık ihtiyacımız yok diye bir cevap verdi. Sonrasında iç çatışmalarda aslında bu Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütünün işin içine daha girdiğini özellikle 2022'deki Kazakistan olaylarında görebiliyoruz. Hocam bu sınır çatışmaları ve toprak sorunları başka ne gibi sorunlara sebep oluyor? Şimdi egemenlik önemli bir konu, kimlik önemli bir konu. Kırgızistan özelinde konuşursam eğer, Kırgız Cumhuriyeti özelinde konuşursam bir millet inşa sürecinden geçiyorsunuz. Orada aslında belki bir Manas destanı söz konusu olabilir. Manas biliyorsunuz Kırgızların kahramanlıklarını anlatan ve başka devletlerin ya da boyların boyunduruğunda geçirdikleri süreci anlatan bir destan ve günümüzde bile devam ediyor. Yani dünyanın en uzun destanı ve günümüzdeki olayları bile işin içine alınıyor. Bundan neden bahsettim? Bir millet inşa süreci. Egemenlik, milli kimlik son derece önemli. Sınır çatışmalarında ve dediğim gibi bir başka ülkenin içerisinde başka devletin egemenliği bir bölgenin olması, tüm bunlar kimliği etkileyen unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Kapatabiliriz. Çok teşekkürler. Bitirdik. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Millet inşa süreci. Egemenlik, milli kimlik son derece önemli. Ancak Rusya o zaman şöyle bir cevap verdi. Bu bir iç meseledir, biz karışmayacağız. Bir ülkenin içerisinde, ülkenin ortasında başka bir ülkeye ait bir bölge,
bir toprak parçasının olduğu Merkezi Asya ülkelerinden bahsediyoruz.